Tamam, bunu siz istediniz. Merhaba dostlar, Orion Games kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım herkes iyidir. Bugünkü bölümde sürekli sorduğunuz Netherite sete geçiyoruz. Bu bölüm iki kısımdan oluşacak. Birinci kısımda 3 farklı taktikle Netherite arayacağız ve en verimli taktiğin hangisi olduğunu beraber bulacağız. İkinci kısımda ise oyundaki bütün zırh şablonlarını arayıp bulacağız. Bol maceralı ve keşif dolu bu video bizleri bekliyor. Lafı daha fazla uzatmadan her zaman dediğimiz gibi hadi işe koyulalım. İlk olarak kolay yöntemden başlayacağız ama gitmeden önce kendimize biraz ateş direnci iksiri yapalım. Kendimizi biraz daha sağlama almış oluruz. Hızlıca 12 adet üretiyorum. Bunlar bize yeterli olacaktır. Özellikle ikinci arama taktiğinde ateş direnci iksiri bize daha çok lazım olacak. Sebebini de videonun ilerleyen dakikalarında hep beraber anlayacağız. Ürettiğim iksirleri shulker'a dolduruyorum. Onu da yanıma aldım ve Nether'a geçiş yapabiliriz artık. Böyle bir kazı yapabileceğimiz güzel bir alan bulalım kendimize ve oradan başlayalım. Burası iyi gibi. Evet. Buradan Y12 koordinatlarına kadar ineceğim önce. Yükseklik olarak 12. seviyeye indik. Buradan ileri doğru bir kazıya başlayalım önce. Daha sonra sağa ve sola tüneller açacağız. Bu şekilde tam 1 saat boyunca kazı yapacağım. 1 saatin sonunda kazandığımız malzemelerin hepsini sizlerle beraber göreceğiz. Bu tarz lav akıntılarından falan çok hasar almamak için ateş direnci iksiri içiyorum. Tam olarak 1 saat sonra tekrar geri geleceğim. Bir saatlik kazımız sona erdi. Tahminimden çok daha az antik kalıntı bulabildik. Sadece 35 adet çıkartabildim. 1 saat boyunca sürekli şerit madenciliği yaptım ve 35 tane elde edebildik. 3 farklı taktikle antik enkaz arayacağımızı söylemiştik. Buradaki her bir sırayı da her bir taktik için ayırmış olduk. Burası ilk taktiğimizden gelen malzemeler. Şu an elimizde 35 adet antik enkaz var. Hemen ikinci taktiğimiz için gereken malzemeleri alıyorum. Antik kalıntı aramaya devam ediyoruz dostlar. Hemen bu taraftan inelim. Bu sefer buradan giriş yapalım. 15. seviyeye indik. Bu sefer 12'ye inmeyeceğiz. 15. seviyede kalacağız. Yanıma aldığım malzemelerden ikinci taktiği zaten anlamışsınızdır. Bu taktiğimizde yanımıza bolca yatak alıyoruz ve yatakları patlatarak 1 saatte ne kadar enkaz bulabileceğiz hep beraber göreceğiz. Uzanabildiğim kadar kırdım. Yatağa koydum. Ve sağ tıkladığımda gördüğünüz gibi çok güzel bir patlama oldu ve o ne? Tek patlamada 4 tane antik enkaz bulduk şu an. İlk atış için bayağı iyiydi bu arada. Direkt bunları alalım. Tek patlamada 6 tane antik kalıntı bulduk. Bu bayağı iyi bir rakam. Hemen buradan bir tane daha boşluk açıyorum. Yatağımı koydum. Ve patlattık. Bu sefer boş çıktı. Herhalde bütün şansımızı ilk atışta kullandık. Burası da boş. Zırhlarımızı giyelim. Patlamalara karşı biraz daha dayanıklı olalım. Tekrar koridoru uzattım. Bu yeterli olacaktır. Buradan açalım tekrar. Güzel. 2 tane daha bulmuş olduk. Ateş koruması asıl şimdi lazım. Yataklar her yeri yakıyor görüyorsunuz. Buralarda sıkıntı çekmeyelim. Hemen aynı patlamayı bu tarafa da yapalım. Kara taşlar patlamalara biraz daha dayanıklı olduğu için bakın bunlar çok hasar almadı. Önemli değil. Önünü arkasını görüyoruz sonuçta. Burası boş. Taktiği gördünüz. Şimdi 1 saat boyunca yatak patlatarak aramaya devam edeceğim ben. 1 saat sonra tekrar görüşürüz dostlar.
Geçen bir saatin ardından ikinci taktiğimizin de sonuna geldik. Hemen onda da çıkan malzemeyi görelim. Bir stack artı 4 tane topladık. Yani birinci taktiğe göre 2 kat daha fazla antik enkaz bulabildik. Yatak taktiği aslında güzel. Hem TNT'den de fazla alan açıyor hem de malzemeleri gayet ucuz. Sadece yün ve odunla işimizi görebiliyoruz. Şimdi son taktiğimize geçelim. Bu taktikte çok fazla TNT kullanacağımız için bize fazlaca barut lazımdı. Ben de AFK bırakmadan önce depolama alanını genişlettim ve bir gece boyunca Creeper Farm'ında AFK bırakıp ihtiyacımız olan barutların hepsini tamamladım. Daha sonra beton fabrikamıza gidip kumları çoğaltıp bir şalkır dolusu TNT ürettim ve son olarak geri kalan malzemeleri de tamamlayıp Nether'a geçişimizi yaptım dostlar. Ve hemen başka bir yerden girişimizi yapıp 20'ye 20 genişliğinde 6 blok yüksekliğinde büyük bir alan açtım. Çünkü buraya güzel bir makine kuracağız. Netherite arama işini biraz otomatikleştireceğiz. Kazı işlerimiz tamamlandı. Burada uzun ve geniş bir alan açtık. Üçüncü antik kalıntı arama taktiğimiz makineyle aramak. Şimdi tünel açan bir makine inşa edeceğiz buraya. Ve makineyi 3 sıra yapacağız. Yani tek seferde burada bayağı bir geniş alan açacağız dostlar. Bu köşeye geldim. Şimdi buradan 2 blok yükseltelim burayı. Antik enkazı da koyalım ve makineyi kurmaya başlıyoruz dostlar. Antik kalıntıdan sonra 8 blok ileri gidiyorum. Daha sonra buna bakacak bir piston koyacağım. Şimdi bunları kaldırabiliriz. Hemen üstüne bu tarafa bakan bir gözlemci yerleştiriyorum. Arkasına da 2 tane balçık bloğu atıyoruz. Buradaki balçık bloğunun üstüne yukarı bakacak şekilde bir dağıtıcı yerleştireceğiz. Böyle olacak. Onun üstüne de bir balçık bloğu, onun üstüne de 2 tane blok atıyoruz. Bu ikinci balçık bloğunun yanına bu tarafa bakacak bir tane yapışkan piston. Onun önüne de 3 tane balçık bloğu koyuyorum. Bunları da şuraya bir blok atarak bağladım. Buraya bir tane toprak, onun önüne de bir tane blok attıktan sonra bu toprağı kırabiliriz. O tarafa bakacak bir gözlemci yerleştireceğiz. Şimdi buraya bir tane daha blok atıp 3 tane geçici blok koydum. Bu ikisini kıralım. Ve bu tarafa bakacak bir piston yerleştirelim. Buraya bir tane daha toprak yerleştirip bu tarafa bakan bir gözlemci yerleştiriyorum. Bunu kaldırabilirim. Onun yerine bir tane balçık bloğu. Balçık bloğunun üstüne de bu tarafa doğru bakacak bir yapışkan piston. Hemen arkasına geçeceğim. Tam bu gözlemcinin üzerine bir tane tuzaklı sandık ekliyoruz. Bunu açtığımızda buraya bir sinyal iletmiş olacağız. Buraya bir toprak koydum. Önüne bir kızıltaş bloğu. Ve hemen altına da bu tarafa bakacak bir piston yerleştirdim. Bunun arkasına da bir tane yapışkan piston koyuyorum. Önüne bir tane balçık bloğu ve bu tarafa bakan bir gözlemci yerleştirmemiz lazım. O da tamam. Buradaki balçık bloğunun yanına ve altına bir tane piston yerleştiriyoruz bu şekilde. Ve buradaki yapışkan pistona gelip tam bu pistonların karşısına gelecek şekilde balçık bloklarımızı yerleştiriyoruz. Şimdi bunu bir kere açalım. Daha sonra buraya TNT'leri koyup bir denemesini yapalım. Bu pistonu yanlış yere koymuşuz galiba. Şunu bir değiştireyim yerini. Tamam, şimdi yürüdü. İlk patlamamız oldu. Şu önünü biraz açayım. Tam bunun ucuna gelmesi lazım çünkü TNT'nin. Aynen. Tam böyle ucunda durması lazım ki önümüzü açabilsin. 2 tane çıkmış bile burada. Güzel. Makinamız sorunsuz bir şekilde çalışıyor şu an. Bu sağdan soldan çıkan lavları kapatmanız lazım sistemin düzgün çalışabilmesi için. Bu önemli. Buna dikkat edin dostlar. Bayağı derin bir lava denk geldik. Yalnız daha 3-4 patlama oldu. 4 tane burada antik kalıntı bulduk bile. Makinenin ilki tamam. Şimdi bunu genişleteceğim. Aynısından 2 tane daha kuracağız. Ve dümdüz geniş bir alan patlata gideceğiz. Sonuçları da hep beraber göreceğiz dostlar. Önce bu pistonu öbür tarafa alacağım. Balçık bloğuyla beraber. Şimdi buradaki balçık bloğunun yanına bir tane piston yerleştiriyoruz. Hemen karşısına bir tane blok attım. Onun da arkasına bir tane slime attık. Tam bu kızıltaş bloğunun yanına gelecek. Burada TNT'ler patlayınca birbirine zarar vermesin diye araya 5 tane balçık bloğu atıyorum. Bu arada bir 6 blokluk boşluk yaptık yani. Daha sonra bunun arkasına bir tane blok böyle uzattım. Bu tarafa bakan bir piston koyacağız. Bunu da kırabiliriz. Daha sonra bunun yanına öbür tarafa bakacak şekilde bir gözlemci yerleştireceğiz. Bu tarafa bakacak bu şekilde. Hemen arkasına bir tane balçık bloğu. Onun altına ve yanına da pistonlarımızı koyuyoruz. Buraya bir tane kızıltaş bloğu koyuyorum.
Onun da önüne bir tane yapışkan piston koyuyorum. Pistonun altına bir tane balçık bloğu, onun da önüne normal piston koyuyoruz. Yanına bir tane blok atıp önüne de balçık bloğu yerleştiriyorum. Buraya bir toprak koyup yanına bir tane blok attıktan sonra oraya bakan bir gözlemci. Bu şekilde 2 tane balçık bloğu koyuyoruz ve hemen önüne de bir tane piston yerleştiriyoruz. Daha sonra bu pistonun önüne de bir tane toprak ve önüne bir tane blok attıktan sonra bu toprağı kaldırdım ve bunun önüne TNT'nin düşeceği yeri ayarlayacağız hemen. 7 blok uzattım. Hemen önüne bir tane de antik enkaz koydum. Buraları birazcık açalım. Şimdi buranın TNT'lerini de şuradan göndereceğiz. Bu balçık bloğunun üstüne yukarı bakacak bir dağıtıcı koyuyorum. Onun üstüne bir tane daha balçık koyacağız. Ve daha sonra bu balçık bloğunun üstüne bir tane blok koyuyorum. Aynı şekilde önüne de bir blok daha attık. Bu pistonun üstüne bu tarafa bakan bir gözlemci yerleştiriyoruz. Ve tam arkasındaki balçık bloğun yanına bir tane yapışkan piston atıp önüne de 3 tane balçık bloğu koyacağım. Ve bunları da birbirine yine bu şekilde bağlamış olacağız. Ve şu an ikinci makinamız da hazır olmuş olması gerekiyor. Şimdi tekrar sandığı açtığımda bunun da TNT göndermesi gerekiyor. Evet. Ve durduğu yerde harika. Tam istediğimiz yerde durdu. Evet dostlar, makinamız sonunda tamamen hazırlandı ve burada geniş bir tünel açmayı hedefliyoruz. Dediğim gibi lavlar çıktığında lavları kapatacağım ve aşağıdaki gibi antik kalıntılar çıktıkça onları toparlayacağım. Diğer taktiklerimizde yaptığımız gibi bunda da 1 saat boyunca maden yapmaya devam edeceğim ve sonunda ne kadar antik kalıntı biriktirdiğimizi hep beraber göreceğiz dostlar. Hemen başlayalım, 1 saat sonra da görüşelim. Evet dostlar, aradan 1 saat geçti. Bu taktiğimizin de sonuna gelmiş olduk. Hemen sonuçları gösteriyorum size de. 62 adet bulabildik sadece. Bayağı da gittik, yani burası kazdığım ikinci alan. İlk kazdığımız yerde ciddi bir lav havuzuna geldik. Aşağı yukarı 25 dakika orada geçti. Daha sonra bunları topladım. Oradan makineyi komple kaldırdım. Buraya kurdum. Bir 35 dakika kadar da makineyi burada çalıştırdım. Ve bu sonuçlara göre kazanan taktiğimiz yatakla patlatma taktiği oldu. Hem daha büyük alan açıyor tek seferde, hem de lavdı vesaireyle uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Makine güzel. Gerçekten geniş, büyük bir alan açıyor ama işte sürekli lav çıkıyor. Onları kapatmanız gerekiyor. Bu kara taşlar biraz sert olduğu için kırılmayanlar oluyor. Makineyi engelleyenler oluyor. Onları temizliyorsunuz falan, bir yandan moblarla da uğraşıyorsunuz. Bak mesela yine geldi bir tane. Burada tuzaklı sandık vardı. Sürekli bir de git gel yapmak zorunda kalıyordum makineyi çalıştırmak için. Oraya hedef bloğu koydum. Uzaktan sonsuzluk büyüsü olan bir yayın hızla direkt makineyi bu şekilde çalıştırma şansınız var. Bence ilk kurduğunuz zaman siz de böyle kurun. Hiç uğraşmayın sandığa git gel vesaireyle. Uzaktan halledersiniz işinizi. Evet, şimdi eve dönelim ve bölümün ikinci aşamasına geçelim. Hem bu antik enkazları pişireceğiz, hem de bütün zırh süslemelerini bulup zırhımızı süsleyip en beğendiğimizi ana zırhımıza işleyeceğiz. Çok vakit kaybetmeden hemen o işlere geçelim. Daha sonra fırına geldim ve bütün enkazları pişirmeye attım. Ve netherite hurdalarımız da tamam. Altınlar da lazım olacak. Bunları da alalım. Bize bir tane nalbant masası lazım. İlk önce şu netherite'leri külçeye çevirelim komple. 39 tane netherite'ımız var şu an. Bize fazlasıyla yetecektir bunlar. Elmaslarımız da yeterli olur diye düşünüyorum. Olmazsa 11 tane de burada elmas bloğumuz var. Onları kullanırız. Bir de yükseltme şablonumuz vardı bizim. Tamam, buradaymış, bulduk. Önce bu şablonu bir çoğaltalım. Şu an elimizde 10 tane oldu. İlk önce zırhlarımızı yükselteceğim. İlk netherite'ımızı aldık.
Bütün setimiz Netherite'a çıktı sonunda. Mavi mavi parlamaktansa böyle siyah mor parlamak daha güzel bence. Yani setin koruyuculuğunu geçtim. Görsel olarak da daha güzel görünüyor. Hardcore dünyamızdaki 2000 küsür günden sonra Netherite sete geçtik dostlar. Şimdi aletleri de yapalım, yükseltelim yani. Çapamızı da Netherite yapalım. En güzel de bu görünüyor ha. Evet, bütün her şeyimizi Netherite yaptık. Şimdi sırada videomuzun ikinci bölümü var. İkinci bölümde zırh süsleriyle ilgileneceğimizi söylemiştik. Oyunda toplamda 18 tane zırh süsü var. Bunlardan 6 tanesini daha önceki yağmalarımızda bulmuşuz zaten. Bunlardan birer tane aldım. Kalanları burada kalsın. Yedek olarak, hem ne olur ne olmaz kaybedersek falan. Burada yedeklerimiz dursun. Şunları bir tane boş shulker kutusuna atacağım. Ve geri kalan 12 zırh şablonunu aramaya çıkacağız şimdi. Bunlardan bazıları çok zor bulunuyor. Hem düşme oranları hem de sandıktan vesaire çıkma oranları %1,5 olanlar bile var. O yüzden bu iş bizi biraz zorlayacak. Vaktimizi alacak daha doğrusu. Hiç vakit kaybetmeden hemen zırhları aramaya başlayalım. En kolay bulunandan en zor bulunana doğru bir sıralama yaptım. O sıralamaya göre gidip hepsini alacağız dostlar. Göz zırhını bulmak kolay olacak. Stronghold'da kütüphanede zaten %100 ihtimalle çıkıyor. O yüzden kütüphanenin yerini hatırlasak yeterli. Kütüphaneye geldik. Ver bakalım. Bu şaşmaz zaten. Her zaman burada. Şimdi devam edebiliriz. Hadi be. Malikane bulduk lan. Savana köyü falan bulursak oradakilerden harita alıp önce orman biyomunu buluruz falan diye düşünüyordum. Orman piramitlerinin haritasını veriyor çünkü köylüler. Buradaki kara ormanı görünce dedim şuraya bir uğrayalım. Belki bir ihtimal çıkar ve gerçekten tam isabet yaptık. Zırhımızı giyelim biz. Kalkanımızı da alalım. Kalkanı da böyle aldım. Şimdi direkt şuradan bir yerden dalalım aşağıya bakalım. Burada bize saldıracak herhangi bir şey yok. Şöyle devam edebiliriz. %50 ihtimalle çıkan sinir bozan zırh şablonu. Buradan onu arıyoruz. İşte burada. Sinir bozan zırhını ilk girdiğimiz yerde bulduk. Bunları alayım. Altının elmayı da alayım. Gerisi kalabilir. Buradaki işimiz bitti hatta. Çıkabiliriz direkt. Şimdi büyük orman biyomu bulmamız lazım. Bizim daha önce bulduğumuz bir yer vardı. Direkt önce oraya gidip oraya bir bakalım. İşte büyük bir jungle biyomuna geldik. Büyük orman biyomuna yani. Orman piramidi arayacağız burada. Umarım onu da hızlıca bulabiliriz. Bir de arkeoloji bölgeleri vardı biliyorsunuz. Onlar da son zamanda eklenmişti. Oradan da 3-4 tane ayrı şablon bulacağız. Buralarda o arkeoloji alanları da çok bulunuyor. Umarım hepsini bir kere de halledip buradan öyle gideriz. Aha gördüm. Orman piramidini bulduk. %33 ihtimalle buradaki sandıklardan çıkıyor aradığımız şablon. İlk sandıkta yok. Burada da yok. Maalesef burada şansımız yaver gitmedi. Başka bir piramit arayacağız. Bir tane daha gördüm. Havada kararıyor. İçerisi tehlikeli olacak ama hemen hızlıca bir bakıp çıkalım biz. İşte bu. Hem de 2 tane birden bulduk. Süper oldu. Tamamdır. Buradaki işimiz bitti. Ormanlardan hemen ayrılmıyoruz. Burada bir de arkeoloji alanı bulmaya çalışacağım. Burası büyük bir orman muhakkak vardır. Oraları bulup fırçayla harabeleri temizleyip 4 şablonu da tek bir yerden bulmayı hedefliyorum. Bakalım ne kadar şanslıyız. Evet dostlar, bir tane arkeoloji alanı buldum. Şimdi iniş yapıyorum yanına. Ama buralarda çalışmak için fırça lazım. Fırçayı alayım sandıktan. Yaptım mı onu da bilmiyorum. Ben fırça yapmadım ki ya. Ay kafama edeyim ya. Gidip hemen bir fırça alıp geleceğim. Fırçayı aldım geldim, şimdi süpürmeye başlıyorum. Bakın bu çakılın desenleri farklı. Bu farklı olanlara fırçayla sağ tıkı basılı tuttuğumuzda içinden malzemeler düşüyor. Bundan mavi boya düştü. Buraları süpürdükten sonra normal çakıla dönüşüyor. Ondan sonra buraları kırıyorum. Ben de ilk defa arkeoloji alanı temizleyeceğim. O yüzden burayı komple boşaltacağım. Ne var ne yok, kaç odalı vesaire hepsini görmek istiyorum. Hem de hiçbir kalıntıyı atlamak istemiyorum ki 4 şablonu da bulabilelim. Şimdi hızlıca burayı boşaltıyorum. İşte buradasın. Süper. Bir tanesini bulduk. Geriye 3 şablon kaldı. Bu hangisiymiş? Yetiştirici zırhı. Tamamdır. Aramaya devam. Hadi bakalım, bir şablon daha geliyor.
Bu ney? Oo, bu da farklı bir şablon. Sunucu zırhı. 2 taneyi bulduk. Kaldı 2. Hadi bu da farklı olsun. Evet. Şekillendirici zırhını da bulduk. Buradan bulduğumuz 3. şablon. Umarım 4.'yü de bulup çok uğraşmayız. Ve diğer şablonları aramaya devam ederiz. Burası bizim giriş yaptığımız yer. Yukarıdan moblar gelmesin diye burayı kapatmıştık. Ben burayı komple boşalttım. Ne var ne yok her şeyi kazdım. İlk defa geldik dediğim gibi. Yapısını falan da anlamak için, çözmek için her yerini komple kazdım. Bakın burada başlıyor 2, 3, 4 ve ileri giden bir odası var. 5 odadan oluşuyor komple toplamda. Odalar çok derin değil ama böyle uzunlamasına yayılıyor. İhtiyacımız olan 4 tane şablonun 3'ünü buradan çıkarttık. Sonuncusunu bulmak için de şimdi yeni bir yere geçeceğiz. 4. şablonu da bulmaya çalışacağız. Size de böyle göstereyim dedim. Hani karşılaşırsanız buraların sistemi bu şekilde. Şimdi yeni bir yer bulayım ben. Hızlıca oraları da kazıyım. Son şablonumuzu da bulduğumda tekrar görüşelim dostlar. Hadi ver. Bu sefer oldu galiba. Evet, işte bu. Sonunda bulduk bunu da. Ve bu şablonla beraber arkeolojideki bütün şablonları bulmuş olduk. Şimdi eve gidip envanterimi bir ayarlayayım. Oradan da gelgit zırhını bulmak için yaşlı muhafızları öldürmeye gidelim. Eve geldim, envanterimi boşalttım. Gardiyan tapınaklarında bize lazım olacak malzemeleri de böyle ayarladım. Daha önceden kaydettiğim bir gardiyan tapınağı koordinatı vardı elimde. Şimdi oraya doğru yola çıktım. Oraya vardığımda tekrar görüşelim. Tapınağa geldik. TNT'yi de buradan ateşledik. Burası direkt yaşlı muhafızın oraya çıkması lazım. Şablon aldık mı? Alamadık. Diğer gardiyan burada. Hemen onun yanına girelim buradan hızlıca. Ver şu diski gideyim hadi, seninle işim yok. Disk diyorum, şablon diyeceğim, disk diyorum. Burası da evimize bayağı yakınmış. Güzel oldu. Buraya da bir farm yaparız. Yalnız buralara gelmeyeli çok zaman olmuştu. Bu süngerlerin yerini unutmuşum ben ya. Buradaki gardiyanlardan bulamadık şablonu. Şimdi başka tapınak aramaya doğru yola çıktım. Bu ne la? Buzulun altında böyle harabeler oluyor muydu? Aha, düştü şablon. Buradan biraz sünger toplayıp eve geçeceğim. Daha sonra Nether'a geçip hortum zırhı ve kaburga zırhını arayacağız. Öl ulan. Evime geldim. Üzerimdeki eşyaları da yerleştirdim. Ve Nether için hazırlığımızı yaptım. Yanıma biraz fazladan totem aldım. Piglinlerle çok uğraşmamak için bir tane altın miğfer, bir de terslik olursa diye portal açabilmek için biraz obsidyenli çakmak aldım. Şimdi geçelim karşı tarafa. Burç kalıntısı ve Nether aramaya başlayalım. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Daha kaleye maleye gitmeden totemin birini harcadık bile. Terslikten kastım buydu. Çakmak ve obsidyeni almamız iyi oldu. Bu nereden çıktı lan öyle? Şimdi ben bu yöne doğru dümdüz gideceğim. Kale ve burç bulduğum zaman yağmaya başlarız. Burada şansımız yaver gitmedi. Aramaya devam edelim. İşte bu be. Hele şükür. Kaburga zırhımızı da bulduk sonunda dostlar. Şimdi bizim burç kalıntılarını bulmamız lazım sadece. Nether kaleleriyle işimiz bitti böylece. Neden hep tuhaf yerlerde buluyoruz ki? Altın şapkayı takalım. Normal piglinler gelirse en azından onlarla uğraşmayız. Oo, zalimler burada. Hem de 2 tane birden. Böyle bir bastion gördünüz mü daha önce ya? Buraya bak abi. Hareket edecek alan yok yani. Bu burç kalıntısı gerçekten berbat. Direkt buradan çıkmak istiyorum. Başka bir yer bulacağız artık. Bir tane daha bulduk ama burası da bir tuhaf görünüyor ha. Hadi artık be.
Ruh hızı 2. İyi, fena değil. Yani elimiz boş döneceğimize en azından büyü bulalım bari. Ruh hızı büyümüz yok çünkü. Düzgün bir yer bulduk galiba bu sefer. Sonunda büyük burç kalıntılarından bir tane bulabildik. Buradan çıkartırız diye düşünüyorum. İşte burada. Aha, bulduk valla. Önce bu netherite'ı da alacağım. Şablon. Bana vurunca şablon ateşe gitti. Ya, aha, burada da varmış. Süper. Bunu da aldık. Nihayet hortum zırhında bulmuş olduk böylece. Nether'daki işimiz de bitti. Şimdi eve dönüp envanterimi bir düzenleyeyim. Sonrasında en zor bulunan şablonları aramaya çıkacağız. Bir yere kaybolmayın. Hemen geliyorum. Geriye son 2 zırhımız kaldı. Bu zırhlar gerçekten çok nadir. Hem oldukları yeri bulmak, yani antik şehirleri bulmak çok zor. Hem de sandıklardan çıkma ihtimalleri çok düşük. Minecraft wiki sayfasında yazana göre antik şehirler en çok dağ biyomlarının altında bulunabilir diyor. Biz de diğer şablonları ararken birçok yer dolaştık ve buralarda dağ biyomu olan yerleri kaydettim. Hemen yola çıkacağız. Aramaya başlayacağız. Şablonları çoğaltabilmek için bize bolca da elmas lazım. Antik şehirleri ararken mağaralardan da toplayabildiğimiz kadar elmas toplayacağız. İki işi aynı anda halletmiş olacağız. Umarım şansımız yaver gider de hızlı bir şekilde bulabiliriz. Çünkü bulması gerçekten çok zor. İlk sıra dağımıza doğru gidiyorum. Oraya vardığımda tekrar görüşelim dostlar. İlk mağaraya giriş yapıyorum. Yok canım. Burası antik şehir mi acaba, yoksa normal bir yer mi, anlayamadım ama antik şehir değil sanırım. Sadece bulaşmış buraya. O daha derine gidiyor. Oğlum, antik şehir lan burası. Harbiden antik şehir. İnanmayacaksınız ama gerçekten hiçbir şekilde hile yok. Geldiğim ilk sıradan altında antik şehir çıktı. Bu nasıl bir şans yani? Normalde de bu kadar şanslı bir insan değilimdir ha. Ben sizden çok şaşırıyorum yani şu an. En alt katına inip direkt sandıklara bakmamız lazım. Şöyle bir süzülsek. Hop, burada çağrıcı var. Aha, arkamızda var bir tane. Güzel. 2 zırhtan birini direkt bulduk. Aslında bu kolay bulunabilen bir zırh zaten de %5 bulunma ihtimali var. Diğerine göre gayet kolay sayılıyor. Bu arada buradan çapamız da çıktı, güzel. Asıl bulmamız gereken diğer zırh şablonu oyundaki en nadir eşyalardan biri olabilir. Bakalım onu kaç saatte bulacağız. Yani burada bulabilirsek süper olacak. Bulamazsak tekrar bir antik şehir aramamız gerekecek. Günlerin üstünde hareket ettiğimiz sürece ses yapmıyoruz. O yüzden de çağrıcılar çalışmıyor. Şimdi yanıma ben bir sürü yün almıştım. O yünleri bir çıkaralım. Bizim sandıkları bulmamız lazım. Sadece bir tane gördüm. Oo, bir tane. Oo, bu sefer Warden çıktı. Tam önümüzde. Şu an kokluyor, kokumuzu almaya çalışıyor. Ve geliyor yavaş yavaş. Kalp sesi de acayip heyecan katıyor bu arada. Git oğlum, yokum ben burada, git. O bölgeden uzaklaştım iyice. Şu an sağlamda gibiyiz. Gece görüş iksirlerimiz vardı. Onlar bu karanlıkta işe yarıyor muydu acaba ya? O da 2 tane varmış. Neyse, idare edeceğiz artık. O panikle sandıkların yerini unuttum yalnız ya. Şurada var bir tane. Sandıkların etrafını kapatınca ses yapmıyor muydu? Neydi, öyle bir şey vardı sanki. Aynen, bak, ses gitmedi. Tamam, disk parçası bulduk. İksiri deniyorum. O bayağı iyi. En azından gittiğimiz yönü rahat görebiliyoruz. 8 dakikamız var. Aha, Warden'ın biri orada geziyor bak. Buralarda sandık var mı diye bakıyorum da buralarda yok herhalde. Kokuya doğru geliyor. Sonic patlama yapacak bize şimdi. Abi bu ne? Full artı fullken bile ağzım burnumu kırdı yani. Havada da nişan alabiliyor lan bu. Buraya yeni bir boyut yapsalar ne güzel olur değil mi? Hayır, 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 hayır. Bu ne lan? Dibimde doğdu lan. Kankacığım git işine, seninle işim yok. Şu sandıklara bakıp kaçacağım ya. Seninle işimiz sonra. Aha, Çevik Sinsi 2 çok güzel. Çevik Sinsi bir tane daha. Çevik Sinsi 3 süper. Büyüyü fullledik. Şimdi daha rahat gezebileceğiz. Böyle hızlıca sadece sandık bakıyorum ama buralarda da hiç göremiyorum. Burada bir yün yağını var. Yanımızda getirmeyi unutursak buralardan toplayalım diye. Burada kimler yaşadıysa önceden böyle hazırlıklar yapıp bırakmışlar buraya gibi bir havası var. Bana kalırsa buranın yağması bitti. Derken bir sandık daha.
İşte bu be. Var ya burada yok herhalde deyip bırakıp gidiyordum. Gerçekten son şeyde bulduk. Son sandıkta bulduk yani. Bütün sandıkları falan açtığımı sanıyordum. O yüzden gidecektim ama nihayet. Ve böylece Minecraft'taki bütün şablonları tamamlamış olduk dostlar. Bunu da hemen atalım çantaya kaybetmeden. Bir sandıkta şurada gördüm buraya çıkarken. Kule tarzı yerlere ben hiç bakmadım açıkçası. Şeylerde daha çok çıkar diye düşünüyordum merkezlerde ama kulelerden daha iyi ödüller çıktı. Eve gideyim görüşelim dostlar. Videonun da son adımına geçmiş olacağız. Eve gelip sandığıma baktığımda elmasımın çok az olduğunu gördüm. Hemen mağaralara gidip madenlerde elmas aramaya başladım. 3 stek kadar elmas toparladım. Bunların yeterli olacağını düşünüp evime geri döndüm dostlar. Bulduğumuz elmaslarla birlikte toplamda 4,5 stek kadar elmasımız oldu. Bunlar yeterli olacaktır. Zaten hepsini fazlaca çoğaltmayacağım. Burada merak ettiğim 3 tane şablon var. Birincisi kaburga zırhı. İkincisi tabii ki en nadir zırh olan sessizlik zırhı. Bir de akış zırhını merak ediyorum. Bu üçünü zırhıma işleyeceğim sadece ama diğerlerini de çoğaltıp birer tane bu paketin içine atacağım ki bu şablonları bir daha asla kaybetmeyelim. En azından birer tane olsun, lazım olursa çoğaltırız kendimiz. Her şablon için yükseltmelerde elmasları bu şekilde koyuyoruz. Şablonu üste koyup mesela kaburga zırhı için nether taşı kullanıyoruz. Bu şekilde çoğaltabiliriz. Bunun bir tanesini dediğim gibi yedeğe koyacağız. Geri kalan 4 taneyi de setimize basacağız. Bir tanesini hemen pakete atalım. Yanlışlıkla kullanıp zırhları kaybetmeyelim. Çoğaltmamız gerekenleri de envanterime alacağım. Hepsinden birer tane kopya yapıp daha sonra zırhlarımızı işlemeye başlayacağız dostlar. Bütün zırhları çoğalttık, depoladık. Şimdi bunları zırhlarımıza basacağız. Şu 3 tanesinin şeklini merak ediyorum. Nasıl olduklarını hep beraber göreceğiz. Bunların rengini demirle vereceğim. Netherite set olduğu için beyaz daha iyi görünür diye düşünüyorum üstünde. Bakalım deneyip göreceğiz. Kaburga zırhını komple işledik. Her zırha ikişer çizgi olacak şekilde bir görüntüsü oldu ama çok da hoş durmadı bunda sanki. Neyle yapsak daha iyi durur acaba? Biraz zümrüt aldım. Bir de zümrütle deneyelim. En son sessizi yapalım. En nadiri bu olduğu için üzerimizde bunu taşımak istiyorum. Akışa bir bakalım önce nasılmış. Bunu dediğim gibi zümrüt renkleriyle yapalım. Böyle bir pozları değiştirelim daha net görünsün. Yalnız akış zırhı güzel oldu sanki he. Arkadan görüntüsü falan da güzel. Bu şablonu beğendim bak. Bir de yeşil de yakıştı gibi. Kırmızı da aslında iyi gider. Kızıltaşla da yapabiliriz. Sessizlik zırhını da deneyelim hemen. Akış zırhı hoşuma gitti gerçekten. Bir de kızıltaşla deniyorum. Vay, kızıltaşla bayağı havalı oldu. Bu güzel. Biz bunu kullanalım. Üstümüzdeki görüntüsü de bu şekilde. Bence bayağı iyi durdu. Ben sessizlik zırhını seçtim. Şu an ekranda bütün şablonların olduğu zırhları görüyorsunuz. Sizden ricam herkes aşağı yorumlara oy verdiği zırhı yazsın dostlar. Böylece ilk 10 oyu alan zırh şablonunu yapacağız. Ve zırhımızı bundan sonra öyle kullanacağız. Hangi renkte olmasını istediğinizde yazabilirsiniz bu arada. Evet, yine dolu dolu güzel bir bölüm geçirdik. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.